nasıl seçmeliyiz? Onunla devam edeceğiz. Öncelikle spin takımında kamıştan başlayacağım. Kamış seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Onunla ilgili bazı değerleri sizinle paylaşacağım. Evet, ekranda gördüğünüz gibi slow action, medium action, fast action diye 3 tane aksiyon çeşidi var. Bunlarda aslında fotoğraflarda çok net gözüküyor. En uç kısmından esneyen fast action, yukarıya doğru medium action biraz daha böyle artık oltanın tam ortasında, slow action ise neredeyse sap kısmının oradan eğilmeye başlıyor. Bunların tabii kendince amaçları var. Ama biz kalamar avında da hatta levrek avında da fast action ile medium fast aslında medium fast arasında bir seçim yapıyoruz. Yani medium'a hiç girmiyoruz, medium action'a. Ya fast olacak ya da bir altı olan medium fast dediğimiz aksiyon grubunda olması lazım. Ki vuruşları çok net hissedelim ve anında tepki verip tasma vuralım. Kalamar böyle vuruşlardan sonra eğer tasma atmazsanız muhtemelen çabucak kurtulacaktır veyahut da sardığı gibi bacaklarıyla tekrar bırakacaktır. Peki bir kamışı seçerken aksiyon değerine baktık. Atar değeri olmalı. Şimdi atar değerini de bize belirleyen asıl şey attığımız yemlerin ağırlığıdır. Biz yemleri genelde 2,5, 3 ve 3,5'luk yemler kullandığımız için ortalama yani en az 7 gram, 8 gram ya da 10 gram atacak bir kamışımız olması lazım. Üste ise 30 grama kadar atabilmeli. Yani biz o tabloda incelediğimizde eğer hatırlarsanız ne diyordu? 10 gramdan başlıyordu yemler aşağı yukarı ya da 7 gramdan başlıyordu. O 22 grama kadar vardı. Bunların aslında altında ve üstünde alırsak bu rakamları biraz daha tedbirli olmak için 5 ve 30 gram bence hatta bu biraz daha light spin grubuna girmeye başlıyor. Bu tür kamışlar iş yapar. Biraz daha yukarı olursa ne olur? Mesela 10-30'da yapamayız, yaparız. Onunla da gayet iyi çalışılır ama alt atar grubu yükselmeye başladığından itibaren artık kamışla değil kolumuzla atmaya başlarız ki bu sefer de istediğimiz mesafelere ulaşamayız. Boy olarak ise 2.40-2.70 genelde böyle artık yerleşmiş bir uzunluk ölçüsü olmuş insanlar için. Kendi boyunuza göre değerlendirebilirsiniz. Çok uzun boyluysanız 2.70'e 2.90'a bile çıkabilirsiniz. 3 metrelik olanları bile var. Ama ben yeni başlayan arkadaşlara 2.40 ile başlamasını tavsiye ediyorum. Ben hala 2.44'lük bir kamış kullanıyorum. Gittiğim meralarda çok fazla yere doğru tutuyorum kamışlar. Bazen videolarda fark etmişsinizdir. O yüzden de 2.70 bazen çok konforsuz olabiliyor benim için. Peki kamışla ilgili değerlerimizi söyledik. Tabii kamış alırken yani tabiri caizse 1000 liraya da var, 100 bin liraya da kamış var. Bütçenizi ne kadarına elverişli olursa olsun bu değerlere dikkat edin. Ama biraz daha böyle dayanıklı olsun istiyorsanız Fujin halka, Fujin sap gibi böyle paslanmaz titanyum kaplamalı olan çeşitleri de var. Bunlar uzun vadede size konfor olarak geri dönecektir. Bence bir kamışı almadan önce de bu değerlere baktıysanız bile bir yerde bir denemenizi tavsiye ederim. Ama en azından bu değerleri aldığınızda yanlış bir seçim yapmamış olursunuz. Gelelim makine seçimine. Makineler şimdi kullandığımız makineler genelde spin'de 2500'lük 3000'lik makineler kullanıyoruz. Ama ben sadece bir kalamar seti yapacağım derseniz 2000'lik bir makine de kullanabilirsiniz. Devir sayısı 5-0 ve üstünde olursa rahat edersiniz. Çünkü çok düşük devirli makineler çok kullanışsız olabiliyor. Çünkü ipin boşluğunu almada falan yavaş kalabiliyor. Ben ekseriyetle yıllardan beri hep yüksek sarımlı makineler kullanıyorum. Hatta levrekte kullandığım makine ve lüferde kullandığım makine bir sarımda 1 metre sarıyor. 101 santim sarıyor. Ben yine mesela diğer makinem var mesela o da yaklaşık 90 küsur santim sarıyor. Yani yavaş makineyi çok tercih etmiyorum. Siz de alırken bunlara dikkat edin. Kafa büyüklüğü üzerlerine yazar 2000-2500. Mümkün olduğunca sığ kafa alın. Bazı makinelerin kafaları genelde çok derin oluyor ve bu sefer
150 metre falan ip sardığınızda boşluklar yakalıyor ya da gereksiz fazla ip sarmak zorunda kalıyorsunuz. Mümkün olduğunca da kafanın sığ olmasına dikkat edin. İp misina seçerken de şimdi e, son yıllarda özellikle aging diyeyim, aging diye mesela kamış çıktı, makine çıktı, ip çıktı falan ama aslında bunlar normal iplerden çok farklı ipler değil. Biraz daha böyle kalamar avına dikkat çekmek için yapılmış şeyler. İp alırken şimdi gittiniz 2.40'lık bir kamış aldınız. Medium fast ya da fast action aldınız. İşte atar değerleriniz belli. Buna şimdi uygun bir ip almanız lazım. Makinenize uygun. Kullanacağımız yemlerin, atacağımız yemlerin ağırlıkları da belli olduğuna göre ben kalamarda 0.13 veya daha ince kullanıyorum. Maksimum 0.15 kullanıyorum. Çünkü bazen aynı makine ve kamışla devreye de gidiyorum. O yüzden ortalama bir takım belirlemiş oluyorum. Spin'de 4 kat genelde kullanmıyorum. Ama çok daha ince olursa 4 katta kullanılabilir. Genel itibariyle 8 katlı ipler kullanıyorum. Bu ipleri de alırken işte çevremdeki arkadaşların kullanıcı deneyimlerini önemsiyorum. Onlara soruyorum. Sağlamlığını öğreniyorum. Piyasada çok farklı tipte ip misinalar var. İnanın yani çok böyle bilindik markaların çok dandik geldiğini hatırlıyorum bana. Bazen böyle piyasaya yeni bir ip çıkıyor. Kimisi çok iyi çıkıyor, kimisi de çok berbat çıkıyor aksine. Bu sefer de boşu boşuna para vermiş gibi hissediyorum. O yüzden ben kişisel tecrübeleri arkadaşlarımın veyahut da kendi kullandığım ip misinalardan devam ediyorum. Ekrana bir tane öyle örnek olsun diye Sufix koydum. Ama yani Sufix'in ipleri iyi ama başka ipler yok. Bundan çok daha güzel ipler de var. Öyle ekranda dursun diye koydum ama bu bir tavsiye değildir. Çok farklı ipler de var. Şimdi kalınlık olarak genelde iplerin dediğim gibi işte 0.13 0.15 ama bunlar PE değeri dediğimiz bir değer var. Yine bu da farklı bir standart. Yan tarafta yine onların tablolarını da koydum. 0.6 yaklaşık 0.13'e denk geliyor. 0.8 0.15'e denk geliyor. Yani 0.4 falan da kullanabilirsiniz. PE değeri için söylüyorum. O da yaklaşık 0.10'lara falan denk gelir. Ama bakın iyi bir makine almadıysanız çok ince misinalarla da uğraşmayın. Çünkü ipiniz ne kadar kaliteli olursa olsun makineniz güzel sarmıyorsa e, bütün her şey berbat olabilir. İlk atışta size geri dönebilir. Şimdi ip misinadan şimdi kamışa makinamızı bağladık. İp misinamızı sardık. Bir de lider misina. Lider misina genelde tercihendir. Ama ben kullanıyor muyum? Kullanıyorum. Bazen kullanmadığım zamanlarda oluyor. Benim kullanma amacım görünürlüğünden ziyade çünkü gece avlandığım için çok bir önemi yok aslında kalamarda ip misinanın ya pardon lider misinanın. Daha çok mesela o kurşunluları zıplatırken kayalara falan denk geliyor. İpim çok zarar görmesin diye yaklaşık böyle 70 santim 80 santimlik bir lider yapıyorum. Bunu da fluorokarbondan yapmıyorum. Fluorokarbon coated yani kaplama dediğimiz iplerden mesela sol tarafta Ghost var onu kullanıyorum. Genelde de ipim benim şu anda üzerindeki 0.13 0.27'liğini falan kullanıyorum ucunda. Daha dayanıklı çünkü mesela sağ taraftaki gibi Siguar gibi çok üst düzey bir ip alıp bağlamıyorsanız diğer fluorokarbonların birçoğu çok daha dayanıksızdır. Yani kıyaslamalara bakacak olursanız internette ben ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Ghost'u ben levrek avlarında da lider olarak kullanıyorum. Gayet memnunum. Ama tabii yani şu Pink Label Siguar mesela ucuz olsa ben sürekli onu kullanırım ama bazen elimizde de olsa çok kullanmak istemiyoruz. Böyle çok önemli avlarda kullanıyoruz Siguar'ı. Şimdi gelelim klip seçimine. Klip seçiminde ise bu egg snap yani armut diyebiliriz, yumurta diyebiliriz. Yumurta klipsleri kullanıyorum. Bunların da ortalama boyları burada paylaşmışım. Yani 1-1,5 santime kadar olanları kullanıyorum. Çok büyük kullanmıyorum zokanın önünde. Hatta ben dibine çok küçük bir fırdönde kullanıyorum. Çünkü zokadayken eğer bir fırdöndünüz yoksa ipiniz çok kötü bir şekilde burkularak gelecek. Sonra kuş düğümü yapacak.
Ben o yüzden yıllardır bu klipslerimin önüne yaklaşık böyle küçük olanları için söylüyorum. Böyle 8 milimlik maksimum 10 milimlik bir fırdöndü kullanıyorum. Çünkü kalamar gelirken dönüyor, levrekte oluyor, başka şeyde oluyor. İp döne 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 çok hızlı bir şekilde deforme oluyor. Kıvrılmalar başlıyor. Atarken bu sefer kopmalar da yaşıyoruz. Şöyle özet geçecek olursak 2.40, 2.70'lik fast ya da medium fast bir 10-30 gramlık atarlı bir kamışımız var. 2000-2500'lük ya da 3000'lik bir makinamız var. 0, 12, 13, 15'e kadar bir ip misine bağladık. Ucuna bir lider bağladık. Bir küçük fır döndü ve arkasına klipsimizi de bağlayarak avımıza başlayabiliriz. Herkese rast gelsin.